Peki ben size bunları niye burada anlatıyorum? İşte o 1766 depremi olduğunda, o depremde bu kapı yıkıldı. 3. Mustafa kapıyı yeniden yaptırdı. Ve kapıyı yeniden yaptırdığına dair kapıya tamir kitabeleri koydu. Bakın o sağdaki ve soldaki kitabeler tamir kitabesi. Deprem tamirinin kitabeleri. Deprem tamiri. Bir de bu arada ayarlasak bu kadar olmaz. Bakın 2 hafta önce benim Topkapı Sarayı turum vardı. Ben buradaydım. Ve o gördüğünüz sağ ve soldaki 2 kitabenin ikisinin önü kapalıydı. Neden biliyor musunuz? Şu an Topkapı Sarayı turumuz var ve Babus Selam'ın, Osmanlı'nın tabiriyle orta kapının tam önüne geldik. Biliyorsunuz şu an Türkiye'mizin gündeminde yeniden deprem var ve ben de bir tarihçi olarak deprem sebebiyle tam da konu önümüze gelmişken bundan biraz bahsetmek istiyorum. Kıymetli tarih severler, Instagram takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle kısacık bir konuşalım şu mevzuları. Şimdi efendim Topkapı Sarayı'ndayız. Benim bugün Topkapı Sarayı harem turum var. Katılımcı misafirlerimle beraber akşama kadar Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Babus Selam'dan içeri gireceğiz. Biletlerimizi, müze kartlarımızı aldık. Fakat burada grubumu durdurdum ve Instagram canlı yayını açtım. Çünkü anlatacağım konu depremle alakalı bir konu. Deprem Türkiye'mizin bir gerçeği. Bundan kaçış yok. Hazırlı olmak zorundayız. Hazırlıklı olmak durumundayız. Tarihten bu yana her 100 yılda bir İstanbul'da bir deprem yaşanmış. Anadolu'da da sık sık depremler yaşanmış. Sözüme başlarken öncelikle ki ben de bir Manisalıyım, bir ayağım İzmir'de. Kıymetli hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Vefat edenler Rabbimden rahmet diliyorum. Hala enkaz altından çıkarılamayanlar varmış. 24 tane vefat var sabah itibariyle, öyle okuduk. Allah rahmet etsin. Kalanlara Rabbim sabırlar versin, şifalar versin. Hiç kolay değil. İnşallah enkaz altındaki insanlarımız da sağ salim çıkarlar. Yapılacak şey hazırlıklı olmak. Bunun başka bir çaresi söz konusu değil. Bakın 2. Bayezid dönemi. Fatih İstanbul'u alalı daha 100 sene olmamış. 2. Bayezid dönemi ve o dönemde korkunç bir deprem oluyor. 1509 depremi. Küçük kıyamet diyorlar. Kıyameti Sura ve İstanbul'da yer yerinden oynuyor yani. Şehrin yarısı yıkılıyor. 1509. Bakın bu en büyük depremlerden bahsediyorum. Aralardaki depremleri saymıyorum bile, İstanbul depremleri. Bundan sonra İstanbul'un en büyük 2. depremi Padişah 3. Mustafa döneminde oluyor. 1766 depremi. 1766. Buna da küçük kıyamet. Kıyameti Sura diyorlar. İstanbul'un gene yarısı yıkılıyor. Öyle bir büyük deprem ki bu 1766 depremi. Fatih'in yaptırdığı eserlerin hemen hepsi yıkılıyor. Fatih'in yaptırdığı en önemli eser Fatih Camii. Tamamen yıkılıyor. Bugün gittiğiniz Fatih Camii, Fatih'in camisi mi sanıyorsunuz siz? Değil. 3. Mustafa onu yeniden yaptırdı. Fatih'in yaptırdığı en önemli eserden biri Eyüp Sultan Camii. Yıkılacak hale geliyor. 3. Mustafa mamir ediyor. Olmuyor. 3. Mustafa'dan sonra 3. Selim annesi Mirişah Sultan'ın da manevi desteğiyle yeniden yaptırıyor. Yani şu anki Eyüp Sultan Camii 3. Selim'dir. Fatih Camii de 3. Selim'in, Eyüp Camii de baroktur zaten. Fatih döneminde barok mu vardı? Barok süslemeler. Ve bu 1766 depremi o kadar korkunç ki. Bu depremde şu arkamda gördüğünüz Topkapı Sarayı'nın Fatih döneminde yapılan kapısı da yıkılacak hale geliyor. Orta kapı. Ve 3. Mustafa kapıyı şu ön cephesinin Fatih döneminin haliyle birebir yeniliyor. Arka cepheye de o günün modasıyla barok bir takım süsleme unsurları ekliyor. Zaten kapıdan girerken çarkı felekler ve diğer detayları orada göreceksiniz. Yani 1766 depremi hakikaten korkunç bir deprem ve bu depremde İstanbul'da çok ciddi eserler ortadan kalkıyor. Bitti mi? Hayır. Bir de 1894 yılında bir deprem oluyor. 1894 yılı depremi döneminde de Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit. Yani bakın 3 deprem saydım. 2. Bayezid dönemi depremi, 3. Mustafa dönemi depremi ve 2. Abdülhamit dönemi depremi. Mesela bugün İstanbul'da birçok yerde hep 3. Mustafa'yı görürüz. Üsküdar'da Ayazma Camii 3. Mustafa'nın. Kadıköy İskele Camii 3. Mustafa'nın. Laleli'deki Laleli Baba Camii 3. Mustafa'nın. Niye?
Şehir gitmiş elden. Yazık, hepsini yeniden yaptırmış. İkinci Abdülhamit Han dönemi de perişaniyet. Devletin imkanları kıt, sıkıntı had safhada. Ve böyle bir dönemde bir deprem oluyor ve İstanbul'un yine yarısı gidiyor elden. İkinci Abdülhamit Han İstanbul'u derlemekle uğraşıyor 1894 depremi. Mesela Cihangir Camii vardır, Boğaz'a nazır. Mimar Sinan eseridir. Kanuni Ölenoğlu Cihangir için yaptırmıştır. Bugün baktığınız cami Mimar Sinan'ın camisi değil ki. O cami yıkıldı. İkinci Abdülhamit o camiyi sıfırdan yeniden yaptırmıştır. Bir sürü böyle eser vardır Abdülhamit Han'ın yeniden yaptırdı. Abdülhamit Han döneminde fotoğraf makinesi icadı olduğu için 1894 depreminin o faciasının fotoğrafları günümüze ulaşmış. O fotoğraflardan o depremin büyüklüğünü takip edebiliyoruz. Surlarda yıkılanlar olmuş mesela. Padişah birçok şeyi ayağa kaldırmış, iki şeyi ayağa kaldıramamış. İki şey. Biri Vefa Camii'dir. Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kabri var ya, hani Süleymaniye'den İmeçe'ye doğru inerken o yokuşta. Mesela o cami daha yeni yapıldı. Çok yenidir o cami. Cami Fatih Sultan Mehmet dönemi camisidir. Abdülhamit Han dönemi 1894 depreminde yıkılmıştır. Abdülhamit Han camiyi yaptıramadan tahttan indirilmiş ve Cumhuriyet Türkiye'sine kadar orası camisiz günümüze gelmiştir. Çok sonraları yapıldı o cami. Abdülhamit Han'ın yaptıramadığı bir şeyden daha bahsedeyim mi size? O da Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in hanımı, Hafsa Sultan'ın türbesidir. Çarşamba'da caminin kıble duvarı önünde bundan 5 sene öncesine kadar 3 tane türbe binası vardı. Caminin kıble tarafında burada Yavuz Sultan Selim, burada Kanuni'nin çocuklarının türbesi, burada da Sultan Abdülmecit. Bu arada bir boşluk vardı. 3 tane serve ağacı çıkmıştı içinden. Sekizgen bir temel, yarım yamalak gözüküyordu. Geçtiğimiz yıllarda Manisa'nın Kula ilçesine mensup İstanbul'da yaşayan Kulalılar bir araya geldiler. Tarihi fotoğraflarını buldular, rölevelerini çıkarttılar ve anıtlardan aldıkları izinle çok ilmi bir şekilde o türbe, yıkılmış türbe yeniden yapıldı. Türbe 1894 depreminde yıkılmıştı. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın türbesiydi. Hani her sene Manisa'da mesir macunu atılır ya, o mesir macunu atma emrini veren o vakfı kuran annemiz. Türbe yıkıktı. 1894'ten 2015'e kadar yıkıktı türbe. Yeni yapıldı daha. Sıfırdan yapıldı. Ve şimdi artık cami önünde 4 tane türbe var. Abdülhamit Han'ın programında o türbeyi de yeniden yaptırmak vardı. Ama maalesef o türbenin yapımına ömrü yetmedi. Tahttan indirildi. Bazı eserler kaldı. Peki ben size bunları niye burada anlatıyorum? İşte o 1766 depremi olduğunda, o depremde bu kapı yıkıldı. 3. Mustafa kapıyı yeniden yaptırdı. Ve kapıyı yeniden yaptırdığına dair kapıya tamir kitabeleri koydu. Bakın o sağdaki ve soldaki kitabeler tamir kitabesi. Deprem tamirinin kitabeleri. Deprem tamiri. Bir de bu arada ayarlasak bu kadar olmaz. Bakın 2 hafta önce benim Topkapı Sarayı turum vardı. Ben buradaydım. Ve o gördüğünüz sağ ve soldaki 2 kitabenin ikisinin önü kapalıydı. Neden biliyor musunuz? O kitabeler restore ediliyordu. Ve çok ilginç. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir bu restorasyon. Nasıl bir restorasyon yaptı uzmanlarımız biliyor musunuz? Hepsini buradan tebrik ediyorum. Müthiş bir şey yaptılar. Şu an hala fark etmediniz galiba. İyi bakın. 2 kitabeyi de iyi bakın ve görmeye çalışın hadi. Hani eskiden bulmacalar vardı. 2 resim arasındaki 9 farkı bulun diye. Yahu 2 kitabe de birbirinin aynısı mı? Değil. Farklı. Bir tanesinin zemini simsiyah, öbürünün zemini renkli. Evet. Neden? Çünkü bu kitabeler bundan 3 hafta, 1 ay öncesine kadar birbirinin aynısıydı. Neden? Çünkü geçtiğimiz yıllarda bu kitabeler restore edildi defalarca. Restore edenler tabii ne yapıyorlar? Kendilerine göre bir takım resimler, yani renkler restore ediyorlar. Bu restorasyonda çok güzel bir şey yapıldı. Biri yeni restore edilmiş haliyle soldaki bırakıldı. Biri de 3. Mustafa döneminde bu kitabe buraya ilk konulduğunda görüntüsü nasılsa o hale getirildi. O yönüyle çok orijinal. O yönüyle muhteşem. Peki diyeceksiniz 3. Mustafa dönemini yaşayan biri mi var aramızda? Nereden biliyoruz? O dönemde çizilen minyatürler yok mu? O dönemin sonrasındaki yapılan tablolar yok mu? Oralardan biz bu kapı ve kapının kenarındaki kitabelerin renklerini biliyoruz. Gelin biraz daha yaklaşalım. 3. Mustafa 1766 depremi sonrası İstanbul'u A'dan Z'ye yeniden ayağa kaldırırken Babüsselam
Topkapı Sarayı'nın orta kapısını da yeniledi. Yenilerken ön yüzü Fatih yaptırdığı gibi sade, dendal, şu girintili dişlere verdiğimiz isim. Sağ solu bakın gördüğünüz altıgen burçlar, kuleler ve üzerine de konik külahlar kondurulmuş olarak. Aynısı Fatih'inki gibi yaptı, hiç değiştirmedi. Ama tamir ettiğine dair kitabe koydurdu. Niye koydurdu? İsmen dua almak için. Bakın bu kapı size ulaştı ya 2020'ye. Bunun sebebi benim diyor yani. Ben tamir ettirdim. Onun için buradan geçerken ben Sultan 3. Mustafa'yı da hayırla yad etmeyi, bir ruhuma Fatiha okumayı unutmayın diyor. Tepede gördüğünüz Tuğra 2. Mahmud'un. Demek ki 2. Mahmud da kapıyı sonradan tamir etmiş. Dedim ya 3. Mustafa'dan sonraki tamiratlarda kitabeler restore edilirken renkleriyle oynandı. Orijinal renkler kayboldu, değişti. Onun için bakın gördüğünüz soldaki kitabedeki Tuğra'yı görüyorsunuz. Sultan 3. Mustafa'nın ve orada bakın Tuğralar nasıl okunurdu az önce anlattım size. Sağ alt köşeden yukarı doğru, harikasınız. Bakın orada çok rahat Mustafa ismini okuyabiliyorsunuz değil mi? Kur'an okuyan herkes okur. İlk harf sağ alttaki M. Sonra Sat harf var bakın, Sat, S. Sonra T var, T. Kur'an harflerinde 2 tane T harf vardır. Bir 2 noktalı T vardır, böyle çanağın içinde 2 nokta. Bir de şöyle T. Benim adım Talha. Benim adım T ile yazılır. 2 noktalı T ile yazılmaz. İnce T. Talha diye böyle. Bakın oradaki aynı T harfi var. Sonra Mustafa'nın diğer harflerini görüyorsunuz orada. Ve zemin siyah. Hep böyleydi. Ama bizim uzmanlar 2 hafta önce ikisini de kapattılar. Bunu 2. Mahmut sonrası restore edilmiş haliyle, gelin yakından bakalım. Bunu da orijinal 3. Mustafa'nın 1766'daki yaptırıp kitabeleri koyduğu şekliyle buraya koymuş oldular. Osmanlı kırmızıyı hep sevmiştir, ben size söyleyeyim. Hani bazen camilere böyle mavi halı yapıyorlar ya, ne diyoruz? Ya Osmanlı camisinde halı kırmızılı olacak. Osmanlı kırmızı sever. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun işte, yani durum ortada. Kırmızı olacak. Sever Osmanlı bunu. Ondan dolayı kırmızı sevilmekteydi. Bu gördüğünüz iki kitabede bize 1766 depremini, bu depremin verdiği hasarları ve tamiratı anlatmakta. Uzun lafın kısası, bu depremler hep olmuş ve olmaya da devam edecek. Yapacağımız en önemli şey önlem almak, dikkat etmek, şehirlerimizi yarın deprem olacakmış gibi organize etmek, toplantı yerlerimiz olsun, geniş lütfen parklarımız olsun. İstanbul betona gömüldü. Yani nefes alamıyorsunuz havadan baktığınız zaman. Artık yeter. Artık yıktığımız yere AVM, rezidans, ıvır zıvır değil, park, bahçe yapalım lütfen yani. Böyle olmazsa ya bir gün çok korkunç şeyler yaşayacağız ve bunun geri dönüşü olmayacak. Yeniden İzmir halkımıza çok geçmiş olsun diyorum ve yeniden hayır ve iyi dilek temennilerimi gönderiyorum. Vefat eden rahmetlerimizi gönderiyoruz. Depremlerden ders almayı unutmayalım. Buyurun girelim içeri.